Herkese merhabalar. Kartellerin bölgesi Sinaloa'nın başkenti Culiacan'dayız. Culiacan. Aggie, don't fuck with you. I didn't laugh. Sinaloa, Meksika'dan Amerika'ya geçen uyuşturucu ticaretinin %65'ini elinde tutan bir bölge ve günde 50 kişinin de öldürüldüğü bölge. 2020 yılında toplam 17.000 kişi öldürülmüş bu bölgede. Bu şehir. Biraz tehlikeli şehir. Meksika'daki en tehlikeli şehir Fransa'da. Belki de bu nehir geçmişten bu yana ne cesetler gördü bak. Kurumuş kalmış hep. Ve bugün sizlere bu tehlikeli şehirde neler yapılıyor, gerçekten tehlikeli mi onu göstereceğiz. Ve abi böyle kaybolan adamları asmışlar. 16 Eylül'de kaybolmuş adam. 2020'de 20 yaşında. Aynısı burada da. Şubat 17'ye 22 yaşında kaybolanlar. Artık yer kalmamış direklerde, o yüzden kesip koparıyorlar şeyleri. Ve abi Sinaloa, Culiacan aynı zamanda El Chapo'nun da yaşadığı bir şehir. Ve El Chapo'yu biliyorsunuz, Amerika'ya giden bütün uyuşturucuların %25'inden sorumlu adam. Şu an Amerika hapishanesinde. Sadece El Chapo değil, aynı zamanda 1001 çeşit farklı kartellerin de bulunduğu bölge Sinaloa. El Mencho, bir sürü elli kartel gruplarının yaşadığı bölge. Aynı zamanda uyuşturucu ticaretinden dolayı da Sinaloa bölgesinin en gelişmiş şehri, hatta gelecekte belki de bütün Meksika'nın en gelişmiş şehri bu bölgede olacak. Şehirleri. Abi size söylediğim gibi El Mencho karteli sadece adam öldürme değil, adam kaçırma, organ mafyacılığı, daha bir sürü suç işleri var. Hatta 18 Aralık 2017 yılında Juan Luis El Prata diye ünlü bir YouTuber'ı burada öldürüyorlar. Sebebi, adam diyor ki El Mencho çükümü ye diyor videosunda ve 2 milyon kişi izliyor. Ardından 2 saat geçiyor. 2 saat sonra aynı gün gelip adamı 62 mermiyle öldürüyorlar. Vücudunda 62 mermi çıkıyor yani. Böyle olaylar var bu şehirde. Bak abi, kaybolan adamlar devam ediyor. Ağustos 22'de bu adam kaybolmuş. Desaparecido herhalde disappear demek, kaybolma. Abi her direkte ya. Şuradakini gördünüz. Burada 2 tane. Yırtıyorlar bir de artık. Yer kalmamış. Buradakiler de aynı bak. 2-3 yıl içerisinde adamlar ortadan kayboluyor. Dediğim gibi organ işi, uyuşturucu, kartele katılma, bir sürü durumdan kaynaklı. Ve buralar bayağı gelişmiş. Görüyorsunuz. Restoranlar, market, her şey var. Gelin sizlere Sinaloa'da bir marketi göstereyim. Böyle girdik. Kaktüsçü ablamız var. Peynirci abimiz, sebze, her şey var. Bildiğim pazar burası. Culiacan'da, Sinaloa'da. ¿Es El Chapo? El Chapo. ¿Bu da El Chapo? Sí. Ah. ¿Cuánto cuesta ese? 150. 150. Oo. Güzel ya. El Chapo'nun şapkası. Esta ciudad, todos gente gusta El Chapo mucho, ¿sí? Sí. 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 El Chapo'yu seviyorlar. Wow. What do you think? Abi bu, beni yakalarsanız veya yakalamazsanız ölsem de hiçbir şey değişmeyecek demekmiş. El Chapo'nun sözü. Abi El Chapo burada bir çeşit kral, yani bir çeşit lord diyorlar zaten, tanrı gibi ve herkes seviyor. Halkın %95'i seviyor Sinaloa'da. Burada herkes seviyor. O yüzden sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ve gördüğünüz şapkalar, terlikler hep onun resmiyle, sözleriyle alakalı. Hatta adına şarkılar bile yazılıyor. Neden? Çünkü insanlara çok iyilik yapmış burada. Paralar dağıtmış. Onlara iş vermiş. Güzel hayat sağlamış onlar için. Bu ülkeyi, bu şehri, yani bu bölgeyi geliştirmiş. O yüzden insanlar ona friend diyor, amigo diyor. Kime sorsan benim amigom diyor yani. Durum böyle burada. A veces en casa campaña, los rayos y las metrallas.
viejo sabino que me podía olvidar. Hoy es Dios para mi sobrino, para otro el Chapo Guzmán. Abi demin dinlediğiniz müzik anlamını tam aktaramıyorum İspanyolca detaylı bilmediğimiz için, ancak hepsi El Chapo ne kadar iyi bir insan, ne kadar bonkör, ne kadar güzel bir insan onunla alakalıydı. Burada bu kadar seviyorlar Bay Küçüğü. Ve hani şey diyorlar, hakkında kötü şarkı yazsak öldürülebiliriz, o yüzden başka şansımız yok, sadece güzel şeyler söylüyoruz diyorlar El Chapo için. Dediğim gibi bir çeşit kahraman bu şehir için ve herkes onu neredeyse seviyor. Şapka satan kadına da sorduk seviyor musun diye, evet dedi. Herkes seviyor. Ve bu arada El Chapo'nun anlamı küçük demek, kısa demek. Sebebi adam 1.60 boyunda, cılız bir adammış gençliğinde. O yüzden ismi Chiquito'dan gelen Chapo olarak kalmış. Kayıplar devam ediyor her yerde abi. Her yere asmışlar. Adamı çizmişler. Belki de fotoğrafı yoktu. Her köşede güzel şeyler söylüyorlar. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Arkamdaki taşlara bakın. Bunların hepsi kayıp abi. Hepsi kayıp. Ve çoğu, hatta hepsi neredeyse erkek, kaybolmuşlar. Sadece bir tane kadın var, şu. 2012'de 2020'de Culiacan'da. 2 tane kadın var, pardon. Hani normalde bu tarz şeyler küçük çocuklar ve kadınlar olur. Güçleri yetmediği için. Ancak burada erkekler, hep böyle boylu poslu yetişkin erkekler kayıp. Ve kilisenin önünde, o da ilginç. Burası da Culiacan. Kola şeyi koymuşlar herhalde, reklamdı, kaldırmışlar sonra. Culiacan, yani bulunduğumuz şehir Sinaloa'nın başkenti. Şunlar da yerliler, eski yerliler burada. Abi şehirde güvenlik de had safhada, aşırı polis arabaları, polis araçları, acayip askeri tanklar, kamyonlar falan var. Ağır silahlar var. Banka önlerinde güvenliklerde ağır silahlar var. Acayip korunaklı yani. Önemsiyorlar bayağı. Ya öyle gözüküyor. ¿Tiene el Chapo? ¿Es pulserita? Sí. El Chapo. ¿Del Chapo no? Sí. Ah, el Chapo no. No, del Chapo. Este es Malverde. Ahora, ¿quién es más famoso? ¿El Chapo o Malverde? El Chapo. El Chapo más famoso. Muchas gracias. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo. Un año. ¿Qué es eso? Querida persona. ¿Para dónde? Mayor gozo. ¿Para dónde? Es el nuestro. Es un cuarto grande. Ah, ¿puedo La pasar? ofrenda fue aceptada, pero ya no por un año, Ah, por aquí, abajo. sino para siempre. Oh. Por Wow. un año. Chico, dice que crecía en sabiduría. Abi bir de burada Jesus Malverde diye bir adam var. Şu adam daha doğrusu kendisi. Jesus dediğin İsa, yani ismi İsa. Malverde de kendi gerçek ismi ve tanrılaştırılmış. Kilise açmışlar adına. Para veriliyor içeride ve insanlar para kazanacağına inanıyor. Bir çeşit kilise. Gidelim bakalım, çok ilginç. Bak burada hediyelik eşyaları var adamın suratıyla birlikte. Bak El Chapo da var. El Chapo Guzman. Meryem Ana'yla falan hani resimleri var, çok ilginç. Ve dediğim gibi Jesus Malverde Kilisesi. Açık, şu an girelim. Bak abi şunlar hep ot. Gördüğünüz ot. Çünkü buranın asıl kazancı ot, yani esrar. Adını söylemeyeyim şimdi, anlıyorlar. Bak bunlar da fotoğraflar. İnsanlar elini koymuş kafasına. Bayağı tanrılaştırılmış ya. Really like church. It's really beautiful. Gracias. What is it? A donation. Para da atmak gerekiyor içine. Atar mıyız bilmiyorum. Koyarsak atarız. Abi nasıl? Bak Hazreti İsa var, çarmıha. Şeye gerilmiş. İçeride adamın fotoğrafı var. Malverde. Bu aslında El Chapo'nun atası. Yani ailesinden biri değil, ancak onun izinden giden, onu örnek aldığı için bu konuma gelen bir adam. Malverde. İyi örnek aldığı için, yani El Chapo daha yeni. Ancak El Chapo daha ünlü Malverde'ye göre. Bak paralar yapıştırmışlar. 1000 pesos. Old money. İlginç değil mi? Well, this is my first time to see some people with Jesus together. Well, normally in Christian, they never know this kind of thing. That's true. Hediyelik eşyalar da satılıyor. İçeriye girebiliyoruz sanırsın. Girelim. Böyle bir ortam var içeride.
Abi çok ilginç. Çok ilginç, çok ilginç. Yani burada diz çöktüğün yer var, dua ediyorsun. Ve yani adamın fotoğrafı her yerde. Yani adam daha kutsal yani şeye göre. Çünkü para veriyor. Adama lord diyorlar burada. Ve burada devlet hiçbir şey. İnsanlara sorunca devletten nefret ediyorlar. Bu tarz adamları daha büyük görüyorlar devlete göre. İlginç değil mi? Jesus Malverde. Bir nevi Godfather yani şey gibi. Baba yani baba. In Trevor, maybe I visit over 1000 church, so many church, but it's my first time to see the church make this kind of things for human, not for God. Abi adam Ağustos 31 1994 yılında ölmüş yani biz doğduğumuz zaman. Yani hesap edin nasıl eski bir kültür bu işler Meksika'da. Ve bu bölgede bu tarz şeyler utanılacak bir şey değil. Uyuşturucu kaçakçılığı, işte silahlar, mafya olmak, insanlar gurur duyuyor. Hatta bu tarz adamları patron diye çağırıyorlar. Patron, bildiğin İspanyolca'da da patron diye geçiyor. Yani bize gelen patron, oradaki de patron. İşveren yani boss diye geçiyor. Bak buralara paralar yapıştırmışlar. Pericos. Biliyor. Abi bu tarz patronlar gerçekten kahraman yani. Bu Sinaloa için, Culiacan için saygı duyulan insanlar. Dediğim gibi baya patron diyorlar yani. Patron, devletin de önünde uğrunda ölebilecek binlerce insan var yani bu bölgede. Sadece para için değil bir de vefa da var. Hani bilmiyorum Baba filmini izlediniz mi izlemediniz mi ama hani iyilik istiyorlar. Hiçbir şekilde para karşılığında değil. Adam mesela diyor ki şunda alakalı bir sorunum var diyor. Çözer misin diyor. Adamın biri el sallıyor. Çözer misin diyor. Atıyorum biri borcunu vermedi falan diyor. Adamlarını yolluyor, çözüyor. Ne oluyor? İyilik borcu oluyor. Böyle iyilikler yapıla birikiyor. Sonra en sonunda tanrılaşıyor adam yani. El Chapo da aynı şekilde. Hani soruyorlar. Diyorlar El Chapo'yu seviyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz El Chapo hakkında diye. Biz de sorduk bugün. Patron diyorlar, amigo diyorlar, iyi insan diyorlar, arkadaşımız diyorlar. Diyorlar. Kimse kötü bir şey demiyor. Ve herkes bu bölgede El Chapo'yu, Malverde'yi, bu tarz mafya babalarını seviyor. Kartel babalarını seviyor. Ve aynı zamanda yaptıkları işi de herkes biliyor. Yani Amerika uyuşturucu kaçırdıklarını, bütün paranın kirli olarak geldiğini herkes biliyor. Buna rağmen, kirli paraya rağmen bu tarz adamları seviyorlar. Destek veriyorlar. Neden? Çünkü bu bölgede devlet zamanında hiçbir iş imkanı sunmamış ve insanlar ot yetiştiriciliğine başlamış. Para da buradan gelmeye başlamış. Amerika'da ilgi gösterince satmışlar. Böylelikle şehir de gelişmiş. Hiçbir şekilde devletin yardımı olmadan mafya babaları sayesinde. Abi şimdi gelin sizlere uyuşturucunun aslında ne demek olduğunu anlatayım. Uyuşturucu yani drugs diye geçiyor ancak buradaki anlamı bir bitki. Marihuana, esrar bitkisi ve haşhaş bitkisi. Bu haşhaş tohumlarından da uyuşturucu üretiliyor. Marihuana'yı da zaten ot direkt kurutup sarıp içiyorlar. Meksika için sadece değeri bir ot yani bir baharat gibi bir sebze gibi bir ot. Durum şu, bu bölge kurak ve hiçbir şeyin yetişmediği bir bölge. Sadece mısır tarzı şeyler yetişiyor. Bu sebeple insanlar zamanında marihuana yani ot, esrar bitkisi yetiştirmeye başlamış ve bunları satmış zamanla. Bu Malverde eski dönem. Bu da kültürleşmiş zamanla. İlk önce Meksika ve çevresine satmışlar. Sonra gün geçtikçe Amerika'dan talep olmuş. Onlara satmışlar. Daha talep olmuş. Kolombiya'dan satın alıp aracılık yapıp Amerika'ya geçirmişler. Böyle bu kültür iyice yayılmış ve Meksika'nın ekonomisinde bayağı güçlü bir rol almaya başlamış. Hatta diyorlar ki en büyük kartel, bu işi en çok kontrol eden aslında devlet. Öne birkaç adam çıkarıyorlar böyle El Chapo gibi. Diyorlar ki işte bu adam suçlu, o yaptı, şu yaptı. Halbuki tüm sorumluluğun belki de %25'i bu adamın. Geri kalan 75'i devletin ve diğer kartellerin. Ancak bu adama yıkmışlar. Zamanında Escobar aynı şekil. Yeni El Mencho dediğim adam, yeni karteller çıkıyor, yeni insanlar çıkıyor piyasaya. Amerika'da bunun farkında. Aslında uyuşturucu yani bu dediğim maddeler haşhaş olsun, esrar ot olsun Amerika'nın belli eyaletlerinde hatta çoğu eyaletlerinde serbest. Bayağı gidip böyle bakkaldan sigara alır gibi alıp içiyorsun yani. Hatta anlatmışlardı sınır bölgesi var diye işte iki eyalet arasında. Adım atınca yasak, hapse giriyorsun. Bu tarafa geçince serbest. Al buradan üfle
diğer sınırın ötesine diye esprileri var. Dediğim gibi aslında çok serbest, çok böyle saf bir olay bu bölgede. Ancak problem şu, insanlar bunları yetiştiriyor ve Amerika'ya kaçak olarak yolluyor. Tüneller kasıyor. Bizzat El Chapo 62 tane tünel kazımında görev almış. 180 bilmem kaç tanesinden de sorumlu. Hala da kontrolü altında. Şu an hapiste olmasına rağmen. Durum bu burada. Hani bu olayı Amerika'da biliyor, Meksika'da biliyor. Hatta iki ülke arasındaki ticaret bildiğin, uyuşturucu ticareti. Hatta buralardan Orta Doğu'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Bunlar çok dile gelmiyor. Ancak hani bakın biz bunları yakalıyoruz, kötü adamların peşindeyiz demek için medyaya iyi insan rolü, iyi devlet rolü göstermek için, yani rolü üstlendiğini göstermek için bu tarz ufak tefek şeyleri yakalıyorlar. Ama işin büyüğü devlet adı altında dönüyor. Ticaretin büyüğü. Dediğim gibi belki birkaç sene öncesinde El Chapo yakalandı. Ancak El Chapo da kendi sözlerinde söylüyor. Ben yakalansam bile, bugün size şapkanın üstüne gösterdik, ölsem de yakalansam da bu iş bitmez. Bu bir kültür. Meksika ve Amerika arasında ömür boyu devam edecek ve artan bir hızla diyor. Bu da böyle bir bilgi. Meksika'da uyuşturucu konusu adı altında. Abi şu an alışveriş merkezindeyiz ve güvenliğin had safhada olduğunu görebilirsiniz. Silahlı adamlar falan bekliyor yani içeride. Bayağı ağır silahlı. Bu sadece burada değil, La Paz gemisinden indiğimizden beri, yani bu bölgeye geldiğimizden beri acayip bir güvenlik önlemleri başladı. Acayip bir şekilde. Böyle yani Sinaloa bölgesi bayağı tehlikeli. Abi dediğim gibi bölgede zenginler de çok, arabalar aşırı lüks yani. Bu arabaları başkent Meksiko City'de veya diğer büyük şehirlerde görmek neredeyse imkansız. Ancak burada çok yaygın. Hemen arkasında Jeep var mesela, bakabilirsiniz. Kocaman Jeep. BMW'ler, Audi'ler havada uçuşuyor. Evet, şimdi gelelim El Chapo kimdir? El Chapo'nun gerçek adı Joaquin Archibaldo Guzman Loera. 4 Nisan 1957 yılında doğdu ve insanlar onu El Chapo olarak biliyor. El Chapo'nun anlamı ise küçük demek. Kendisi 1.60 boyunda cılız bir çocuk olduğu için gençliğinde bu zamana kadar küçük, yani Chapo olarak isimlendirilmiş. Sinaloa bölgesinde bulunan Badiraguato ilçesinin Latuna köyünde doğdu. Ailesi çok fakirdi, mısır yetiştiriciliğiyle uğraşıyordu. Annesi çok fazla çalışıyordu ancak buna rağmen hayatta zor kalıyorlardı. İlkokuldan mezun olduktan sonra sokak satıcılığına başladı. Sokaklarda su sattı, şekerli yiyecekler sattı. Doğup büyüdüğü köyde ve bölgede, Sinaloa'da başka türlü hayatta kalamayacağını anlayınca 15 yaşında uyuşturucu işine başladı. Babasına gidip kartellere katılacağını söyledi. Babası da senden bir bok olmaz, gidip hayatın boyunca patronunun yalakası olacaksın dedi ve onu evden kovdu. 18 yaşında da yaşadığı bölgeden ayrılıp Sinaloa'nın başkenti Culiacan'a geldi. Yani bulunduğumuz şehre geldi. Videonun başında da söylediğim gibi Culiacan'da son 10 yılda 200.000 kişi öldürüldü. Sadece 2020 yılında 17.000 kişi, yani günde ortalama 50 kişiye yakın insan öldürüldü. El Chapo birkaç sene Culiacan'da yaşadıktan sonra Meksika'nın en büyük ikinci şehri olan Guadalajara'ya geçti. El Chapo, Meksika'dan Amerika'ya geçen uyuşturucu ticaretinin %25'inden sorumlu olan adam. Bu sebeple Amerika tarafından Bin Laden'den sonra en çok aranan adam olarak ilan edildi. Ve bu uyuşturucu ticaretinden yaptığı kazancın toplamda 15 milyar dolar kadar olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda 2000-3000 kadar insanın cinayetinden sorumlu ve El Chapo'nun bir diğer adı da Tüneller Kralı. Neden? Çünkü kendisi toplamda 62 tane tünelin yapılmasından sorumlu. 181 tünelin de sorumluluğu ona ait. Yani kendisi yönetiyor tünelden geçen her şeyi. Kendisi Tüneller Kralı olduğu için bu sıfattan dolayı da 2 sefer tünel kazarak hapishaneden kaçmış. Meksika'nın aşırı korunaklı hapishanelerinden. Fakat şu an Amerika'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış durumda. Ancak buradaki uyuşturucu ticareti hala onun elinin altında bulunuyor. Hatta Meksika hapishanesinde kalırken kendisine ait özel lüks bir odası vardı. Hatta içeriye hayat kadınları girip çıkıyordu. El Chapo'yu mutlu etmek için. Yani bunun anlamı adam hapishanedeki bütün görevlileri, müdürü, şefi, herkesi satın almış durumdaydı. Belki de çoğu insan El Chapo'nun Amerika'da hapiste olduğunu biliyor ve bu sebeple uyuşturucu ticaretinin bittiğini düşünüyor. Ancak öyle değil. Kendisi
sistemi kurdum. Hatta sistem zaten kuruluydu. Ben sadece geliştirdim diyor. Ben ölsem de uyuşturucu ticareti Meksika-Amerika arasında devam edecek diyor. Bu iş Meksika'nın kültürüne işlemiş ve ekonomisini yükselten bir iştir diyor. Aynı zamanda kendisi hiç cinayet işlemediğini de söylüyor. Sadece kendini savunduğunu iddia ediyor. Ve bir kartel grubu olmadıklarını, elinin altında çalışan adamların kendi arzularıyla çalıştığını söylüyor. Kazanç elde etmek için çalıştıklarını söylüyor. Onun için canlarını feda edeceğini düşünmüyor. Ve kendi seçimleri diyor. Kendisi ömür boyu hapisteyken bu işin aksamayacağını düşünüyor. Hatta bu işin çoğunun Meksika devletinin eli altında olduğunu da söylüyor. Kendi savunmasında aslında yaptığı tek ticaretin haşhaş ve kenefir olduğunu iddia ediyor. Asla kimyasal hiçbir uyuşturucudan sorumlu olmadığını söylüyor. Dediğim gibi bu ticaret Sinaloa bölgesinde çok fazla gelişti. Amerika'ya geçen uyuşturucuların %65'i buradan geliyor. Hatta onun sayesinde diğer bölgelerde de bu tarz işler gelişti. İnsanlar artık kolay yoldan para kazanmak istiyor ve başarıyorlar. Son olarak El Chapo hayatı boyunca hiç uyuşturucu kullanmadığını söylüyor. Ki doğru. Sadece denemiş ancak bağımlı olarak hiçbir şekilde kullanmamış ve son 20 senedir ağzına mı sürmemiş diyeyim artık. Hiç kullanmamış. El Chapo hakkında bir bilgi daha. Eşi güzellik kraliçesi Meksika'da Emma Coronel. Kendisi Amerika doğumlu, 32 yaş fark var El Chapo'yla. Bir güzellik kraliçesi ve dördüncü eşi. 10 tane de çocuğu var El Chapo'nun. Hatta geçtiğimiz aylarda kendisi hapiste olmasına rağmen Los Monches'te, yani Culiacan'a gelmeden önce bulunduğumuz şehirdeki evini polisler basıyor. 5 tane adamını öldürüp 6 tanesini de tutukluyor El Chapo'nun. Uyuşturucu baskını yeni bir olay. Dediğim gibi kendisine patron diyorlar ve Sinaloa'nın 3 milyon nüfuslu Sinaloa'nın %95'i El Chapo'ya tapıyor, seviyor. Bu oranla birlikte Meksika halkının %50'si El Chapo'yu gerçekten seviyor ve destekliyor. Kendisine patron diyor, arkadaş diyor, dost diyor. El Chapo hakkında bildiklerim, araştırdıklarım, izlediklerim, öğrendiklerim bu kadar. Son olarak da kendisi kartel olmadığını söyleyip aslında gerçek kartelin Meksika devleti olduğunu söylüyor. Kendisi sadece devlete bağlı bir adam. Ün yapmış bir adam. Kendisi yakalandıktan sonra da kartellerin geleceğini, yeni kartellerin ortaya çıkacağını söylüyor. Ancak bu kartellerin büyüme veya yok olma durumunun devlete bağlı olduğunu söylüyor. Abi Culiacan videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.